dünya bir ekonomik krizle karşı karşıya gelsinler ve İsrail yüzünden karşı karşıya geldiğini anlasınlar. Gazze'lilerin olsun, Filistinlilerin olsun, başkasının olmasın. Artık insanlık susmaktan yoruldu. Türkiye buraya, şimdi bakın 28 günde buraya geldi bu tekneler. İki devletin, hangi devletin gemisi karşılık veriyorsa İsrail'de doğrudan savaşa girmesi anlamına gelir. O bakımdan çok dikkatli terminoloji kullanılıyor. Onu sormak isterdim aslında. Sumut filosunun ideal senaryoda taşıdığı mesaj hedefe ulaştığında biz nasıl bir çıktı göreceğiz? Yani düşünün, buraya 28 günde geldiler. Şuraya. Şimdi altın attık, süratle ilerliyorlar. Yezd Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Amiral Cihat Yağcı ile yine haritanın başında birlikteyiz. Amirim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine misafirlerimiz var. YouTube'dan, sosyal medyadan bizim yayınlarımızı izleyen seyircilerimiz, sizler de hoş geldiniz. Bugün aslında halihazırda seyir halinde olan Sumut filosundan konuşuyor olacağız. Denizler açısından da aslında biraz daha konuşulmayan kısımlarında konuşmak isteriz. Ama öncelikle filonun yola çıkış hikayesini bir de sizden dinleyelim. Yol hikayesi nasıldır? Şu an ne durumda ve hedefine ulaştığında neler karşılayacak bizi? Evet, bir kere öncelikle Sumut ne anlama geliyor ondan bahsedelim. Sumut, dayanıklılık, direnç, sebat anlamına geliyor. Bu Arapçada özellikle biz isimler arasında sembol olmuş bir kelime, bir sözcük. Hatta kök salmak anlamına geliyor. O yüzden de mesela Gazze'de hamile kadınlara sumut tabiri, kök salıyor tabiri kullanılıyor. Zeytin ağacına da aynı şekilde sumut kullanılıyor. Şimdi burada bu sembol kelimeyle bir filo oluşturuluyor. Bu filo İspanya'da ve Fransa'da iki grupla başlıyor ve bu filo demek birçok gemiden oluşan gemi grubu demek. Nasıl olduğunu ben size göstereyim. Gemiler şöyle işte. Gemi dediklerimiz küçücük tekneler. Görüyor musunuz? Küçücük. Hangi sınıfta deriz bu gemilerin? Ya bunlarda balıkçısı var, yelkenlisi var, motorlusu var. Yani bizim şu boğazda çalışan motorlu tekneler var ya, o büyükleri değil. Küçük küçük hani balıkçı tekneleri, gezinti tekneleri, onlar gibi tekneler görüyorsunuz burada. İrili ufaklı. Bunlar İşte sayısı en son baktığımızda 46 gemi olduğunu düşünüyoruz. Katılanlarla önce 20 gemi oldular. Sonra arttılar. Sonra bunların arasında arızalananlar oldu. Ayrılmak zorunda kalanlar oldu. Hatta su alıp batanlar oldu. Bu su alıp batanlardan bir tanesini de kurtaran bizim Türkiye. Yani bu motor bölümünden su alıyordu tekne. Onları kurtaran, onlara yardım eden, insanları kurtaran, tahliye eden de bu bölgede şurada Türk gemisi. Şimdi 31 Ağustos ve 30 Ağustos'ta İki grup halinde çıkıyorlar gemiler, birleşiyorlar ve 13 Eylül'de Tunus'a geliyorlar. Tunus'ta daha gelir gelmez bunların içerisinde işte 100 küsür tane yaklaşık 55 ülkeden temsilci var, üye var. 55 ülke. 55 ülkeden insan var ve 46 tekne var şu anda. Bunlar ilk Tunus'ta Cerbe adasının orada birleştiklerini, bunlar burada bir drone saldırısına muhatap oluyorlar. Dronelarla saldırılıyor. Nasıl bir saldırıdan bahsediyoruz? Şimdi bu ufak teknelerden işte bir şeyler atılması, üzerine işte küçük patlayıcılar atılması filan gibi. Çok zarar vermedi ama saldırıldı. Yani bu küçük dronların İsrail'den kalkıp buraya gelmesi mümkün değil. Demek ki bölgede bir yerlerden havalandırıldı bunlar. Ve İsrail sürekli izliyor. Sonra bunlar 13 Eylül'den sonra buradan Sicilya'ya geçtiler. İtalya'dan da gemiler katıldı buna. 20 gemi oldu, 40 küsur gemi oldular. Sonra bunlar bu bölgeye geldiler. Girit'in güneyine geldiler. Girit'in güneyinde yine saldırıya uğradılar. Yunan hava sahasında. Ve Yunanistan bunlar için de bir şey yapmadı. Arama kurtarma bölgesi. Yunanistan elini bile kıpırdatmıyor bunlar için. Yunanistan'da büyük protestolar var. Dolayısıyla hani Yunanistan devleti nasıl bir devlettir derseniz Siyonizmi destekleyen bir hükümet yapısına sahip şu anda. Ki bir başka bölümümüzde Yunanistan'ın Girit'teki aslında faaliyetlerini de konuşmuştuk ama evet. Tam faaliyet alanından bahsediyoruz. Tam faaliyet alanı. Dolanması burada, bilmem nesi burada, şusu burada, busu burada. Her şey burada. Fakat burada korumasız bıraktılar. Türkiye buraya, şimdi bakın 28 günde buraya geldi bu tekneler. Bunlar küçücük tekneler de ya böyle. Bunlar işte şöyle tekneler. Bunların ortalama sürati 6 knot. Ortalama sürati 6 knot. 6 knot 10 kilometre, 10,5 kilometre
bölü saat yapar. Saatte 10,5 kilometre gidiyorlar. Bir de güzergahları zorlu bir güzergah mı? Açık denizden geçiyorlar. Tabii açık denizden fırtınalar var. Küçücük tekneler bunlar. Yani çok riskli işler yapıyorlar aslında. Ya bunlar sembolik. Şimdi bu kadar sayıda teknenin aslında hani bir kargo gemisi gönderebilirsiniz. Ama bir kargo gemisini durdurabilir İsrail, Gazze'ye giden. Tek kargo gemisi. Ama böyle onlarca teknenin hepsini durdurması ve 55 ülkeden insana saldırması mümkün değil. Aslında bu çok zorlayıcı bir kamu baskısı, kamuoyu baskısı oluşturuyor. Yani burada küçücük bir sürü tekneye aynı anda İsrail'in saldırmasının cevapsız kalması, dünyada tepkisiz kalması mümkün değil. Ve bunları durdurmak için de 46 tekneyi durdurmak için de düşünün yani İsrail donanması bir ona gidecek, bir buna gidecek, bir şuna gidecek. Ateş etse bir türlü, ateş etmese yani kendisi zaten tek tekne olsa Mavi Marmara'da olduğu gibi ateş edecek ona. Fakat bu İsrail burada da saldırdı. Peki buraya saldırırken kim bu gözetleme yapıp da bu filoyu uyarmak için görev aldı? Türkiye. Nasıl bir dahli oluyor Türkiye'nin denizde? İHA'larla etrafı tarayıp bilgi aktardı. Ve aynı zamanda gemileriyle benim gördüğüm kadarıyla kılıç sınıfı hücum botlar görev almış gözüküyor. Uzaktan insani yardım için bir zorlukla karşılaşırlarsa işte tekne su alıyor, şu oluyor, bu oluyor filan denirse onları kurtarma amaçlı Türk Deniz Kuvvetleri'nin gemileri görevlendirilmiş vaziyette. İHA'ları görevlendirilmiş vaziyette. Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna insani bakımdan bir destek sağlıyor. Şimdi bu arada İspanya ve İtalya, İspanya bir karakol gemisi verdi. İtalya'da bir fırkateyn verdi. Ama çok net bir şekilde askeri terminolojide dediler ki biz koruma görevi icra etmeyeceğiz. Sadece insani yardım görevi icra edeceğiz. Yani batması durumunda, zorda kalması durumunda, işte ne bileyim bir hastalık durumunda falan onlara yardım edeceğiz. Çok önemli bir şey. İnsani destek dediler. Refakat görevi icra etmeyeceğiz. Bunun tercih edilmiş olması nedeni nedir? Bu refakat görevi icra etmemek demek koruma görevi. Refakat demek bizim askeri terminolojide, deniz kuvvetleri terminolojisinde refakat etmek onun sağ salimen ulaşmasını sağlamak demektir. Gideceği limana, varış noktasına, nihai hedefe ulaşması için gerekli her türlü koruma tedbirini uygulamak demektir. Biz refakat görevi icra etmeyeceğiz dediler. Çok açık. Eğer zaten refakat görevi icra etmiş olsalar, İsrail'in saldırması durumunda bu ülkenin savaş gemilerinin de ona karşılık vermesi, dolayısıyla iki devletin, hangi devletin gemisi karşılık veriyorsa İsrail'le doğrudan savaşa girmesi anlamına gelir. O bakımdan çok dikkatli terminoloji kullanılıyor. Şimdi burada 3 tane önce Türk gemisinin katılacağı söylenmişti. Hatta bu gemiler de katılmak ister ama filoya dahil edilmedikleri bilgisi var bende. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Birisi Umut Vakfı'nın gemisi Umut ve Karadenizli Zonguldaklı balıkçıların Kara Elmas 1 ve Kara Elmas 2 gemileri de katılacaktı. Onlar şu anda filoda gözükmüyorlar. Fakat Türk insanları var bunların içerisinde, Türk vatandaşları var. Şimdi eğer burada bir Türk bayraklı gemi olmuş olsaydı o zaman Türkiye'nin davranış şekli biraz daha farklı olabilirdi. Neden? Çünkü Türk bayraklı bir gemiye uluslararası sularda İsrail'in ya da bir başka devletin saldırması, zapt etmesi, o gemiye çıkması falan ve bu kabul edilebilir bir şey değildir. Uluslararası hukuka aykırıdır. Zaten Mavi Marmara'ya da geçenlerde Medellin diye gemisi vardı. O gemiye de yaptıkları İsrail'in hukuksuzdur. Şimdi geldiğimiz noktada buraya gelirken baktığımız yerde bu filo şu anda İskenderiye kuzeyinde. Ve yaklaşık 3-4 günlük yolu var ulaşmasına altın atlık süratle. Yani düşünün buraya 28 günde geldiler şuraya. Şimdi altın atlık süratle ilerliyorlar. İsrail 100 mil ileride, Gazze'nin 100 mil ilerisinde inanılmaz bir şey. Halbuki 12 millik bir abluka sahası olmasına 100 mil ileride açık denizde gemilere saldırıyor. Şimdi kritik bölgeye çok yaklaşmak üzere bu filo. İsrail'in o müdahale hattı dediği yerde ne gibi bir varlığı var askeri anlamda? Burada hem deniz kuvvetleri unsurlarını bulunduruyor, hem hava kuvvetleri unsurlarıyla hareket ediyor, hem de deniz kuvvetlerinin üzerinde özel kuvvetleri var gemilerin üzerinde. Şimdi İsrail'in ablukası zaten uluslararası hukuka aykırı. Abluka demek şu demek: bir bölgeye
ilan ediyorsunuz. Buraya benden habersiz, benden izinsiz hiç kimse giremez diyorsunuz. Bunun sebebi de ilan ediyorsunuz. Sebebini söylüyorsunuz. İlan süresini söylüyorsunuz. Ne kadar süreyle yürürlükte kalacağını söylüyorsunuz. Şimdi burada ilan ediyor. Sebebi muallak, belli değil. İlanın, ablukanın süresi de bildirilmiyor. Yani ne zaman biteceği de bildirilmiyor. Bir de abluka savaş zamanında ve barış zamanında da savaş önlemek üzere kurulur. Ya İsrail zaten Filistin'i devlet olarak tanımıyor. Tanımadığı bir devlet olduğuna göre, Gazze'yi de Filistin'i de kendi topraklarıymış gibi gördüğüne göre nasıl oluyor da kendi topraklarına abluka uyguluyor? Bir kere baştan bir mantık hatası var. İki, hem Cenevre Sözleşmelerine göre hem de 1994 Sanremo El kitabına göre ablukanın insanları kıtlığa, açlığa, ölüme mahkum etmemesi lazımdır. Böyle bir amaç asla gütmemesi lazımdır. Yani abluka, ama burada insanlar soykırıma uğruyor. Açlığa, ölüme terk ediliyor. Öldürülüyorlar bir de. Bu abluka nedeniyle de. Yardım getirilmiyor. İnsanları öldürmek, yok etmek için kullanılan bir araç. Halbuki abluka savaşı önlemek için kullanılan bir araçtır aslında. Yani savaşın uzamasını önlemek ya da savaşın çıkmasını önlemek için yapılır. O nedenle hem usul bakımından İsrail hukuksuz bir işlem yapıyor, hem de esas bakımından İsrail uluslararası hukukun içinden geçiyor. Yok sayıyor. Şimdi bunlar da ablukayı delmek istiyorlar. İşte bu hukuksuz ablukayı delip bunun geçersiz olduğunu göstermek istiyorlar. Abluka bir kere delindi mi zaten abluka kalmamış demektir. Onu sormak isterdim aslında. Sumut filosunun ideal senaryoda taşıdığı mesaj hedefe ulaştığında biz nasıl bir çıktı göreceğiz? Şöyle göreceğiz. Bir kere bu ablukanın delinebildiğini göreceğiz. Ablukanın delindiğini göreceğiz. Hele hele Gazze kıyısına ulaştıklarında bambaşka, bakın aslında somut olarak oraya ulaştırdığınız yardım çok küçük olabilir. Ama etkisi muazzam olur. Muazzam olur. Şimdilerde zaten yok bir barış planı açıklayalım, yok bilmem ne yapalım sözlerinin bu Sumut filosuyla da bir bağlantısı var aslında. Sumut filosunun gelişinden önce bu işi yapmaya çalışıyorlar. Yani çünkü artık insanlar 55 ülkeden bahsediyoruz. 55 ülkeden insanlar, hem de aklı başında insanlardan bahsediyoruz ve bu insanlar hakikaten ölümü bile göze almışlar. Gerçekten bunların arasında her dinden insan var. Bu bir insanlık trajedisi diyorlar. Ona karşı koymaya çalışıyorlar. Bu ablukayı deldiler mi gerçekten Sur'da büyük bir gedik açılmış olur. Peki kötü senaryodan bahsedelim. İsrail'in müdahale etmeyi planladığı ve ettiği bir durumda nasıl bir tablo görürsün alanda? Şimdi 55 ülkenin tepkisini görecek o zaman. Yani 55 ülkenin tepkisini görecek. Çünkü bu Sumut filosuna gördüğümüz kadarıyla İspanya destek verdi. Yani refakat görevi yapmıyorum ama İspanya destek verdi. İtalya destek verdi. Fransa da veriyor aslında. İngiltere'den eski askerler var filoda. Onlar da gidiyorlar. Amerikalılar var. Araplar var. Değil mi? Türkler var. Herkesin tepkisi bambaşka olur. Eğer hükümetler tepki göstermese o ülkelerin kamuoyları hükümetlere tepki gösterirler. Gerçekten çok bence ne olacak ki diyebilirsiniz. Şu teknelerle ne olur ki diyebilirsiniz. Şu teknelerle ne olur ki diyebilirsiniz. Ne olacak küçücük tekneler? Çok şey olur. Çok şey olur. Allah Gazze'nin yardımcısı olsun. Allah oradaki gariban insanların yardımcısı olsun. Ve Gazze'lilerin olsun, Filistinlilerin olsun. Başkasının olmasın. Artık insanlık susmaktan yoruldu. Susmaktan utanç duyuyor. Ama ben şunu bekliyorum. Somut filosu başka dinlerden insanlar bile dayanamayıp böyle küçücük teknelerle hayatlarını riske atarak, her türlü riske atarak buraya geliyorlarsa petrol ve doğalgaz zengini Arap devletlerinin derhal ihracat ve ithalatı durdurması lazımdır. Petrol ve doğalgaz ihracatını dünyaya kesmeleri lazımdır bu soykırım durana kadar ve batıdan da ithalatı durdurmaları lazımdır. Peki son olarak Türkiye'nin de dahli yine dediğiniz gibi aslında refakat değil ama insani yardım olarak. Evet. Bugün de Türkiye açıkladı onu. Evet. En yakın bölgedeyiz aslında askeri anlamda Evet. da. Nasıl bizim bir dahlimiz olabilir bu sürece kadar, sonuna kadar ya da? Şimdi gemiler şu anda hukuki olarak söylüyorum. Bizim arama kurtarma sahamız şöyle. Bizim arama kurtarma sahamızın dışındalar şu anda. Ama Türkiye buna rağmen arama kurtarma sorumluluk sahamızın dışındalar. Ama Türkiye buna rağmen İHA'larla ve gemileriyle destek sağlıyor. Şu anda bulundukları yer Mısır'ın arama kurtarma sorumluluk sahasında. Mısır da ses vermeye başladı. Şimdi o yüzden Türkiye burada insanlara bir zarar geldiği zaman insani yardımda bulunacaktır. Gemilerini gönderecektir, yardım gemilerini. Kızılay biliyorsunuz bütün gemilere erzak dağıttı. Ben
oradaki bazı insanlarla da dolaylı olarak haberleşiyoruz. Kendilerinde bile doğru düzgün yiyecek yok aslında, kalmamış yani. Bütün amaçları oraya varmak, o ablukayı delmek, sembolik olarak bir şişe su bile vermek. Yani o bile o ablukayı delmek anlamına gelir. Yani bir şişe su ulaştırabilirlerse o ablukayı delmek anlamına gelir. Onu yapmaya çalışıyorlar. Ama Kızılay'ın yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yaptığı o yardım faaliyeti de Sumut Filosu'nda büyük bir takdirle karşılanmış vaziyette. Türkiye, uluslararası hukuka uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de hak ve çıkarlarını da gözeterek yapması gerekeni şu anda yapıyor. Asıl yapması gerekenler, bu işi durdurabilecek olanlar, ellerinde ekonomik güç olan devletler. Onlar öncelikle petrol ve doğalgaz satışını tümüyle kesmediler. Sadece İsrail'e değil, tümüyle. Ki dünya bir ekonomik krizle karşı karşıya gelsinler ve İsrail yüzünden karşı karşıya geldiğini anlasınlar. İthalatı durdurmalılar ki satamayan Batı köşeye sıkışsın ekonomileri. Hava sahasını kapatmalıdırlar. İsrail'le ilgili, İsrail'e giden gelen, İsrail'le çalışan, İsrail'e inip kalkan uçakları kesinlikle kabul etmemelidirler. O zaman göreceksiniz, hepsinden daha etkili olacaktır. Ben bunu başından beri söylüyorum. Şimdi yeni yeni tekrar dillendirilmeye başladı. Bu arada GZT'nin bu güzel bilekliği, anlamlı bilekliği de çok önemli. Ben de taktım. GZT, Sumut Filosu oraya ulaştığında bu bileklikte o zaman kesilecek ve bu bileklik Filistin direnişini, Filistin'deki soykırıma dur demeyi, Sumut Filosu'nda ablukayı delmesini hedefleyen bir sembolik, güzel bir işaret. GZT'ye de bu bakımdan teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizim gazete editörümüz Selin'in mesajıyla aslında Umudun Rengi Mavi diye hazırladık. Filo çıktığında bileklikleri taktık ve de hedefe ulaştığında umuyoruz. O bileklikleri keseceğiz ve dediğiniz gibi aslında abluka delindiğinde de o mesajı vermiş olacağız. Gazeteci Ersin Çelik de aslında Filo'nun içerisinde, ondan sürekli bilgileri alıyoruz. Hem onu selamlamış olalım hem Filo'yu selamlamış olalım. Herkese selam olsun. Noktalayalım. Teşekkürler efendim.